Arkadaşlar merhaba. 2022 yılındayız. Son yarışımdan sonra 3 yıl geçti. Şu an Uludağ'dayım. 66 kilometre koşacağım. Hava çok rüzgarlı. 66 kilometre sorun değil ama 3500 metre biraz sorun olacak gibi duruyor. Bakalım ne olacak. Geri sayım. Hazır. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve start veriliyor. Herkese başarılar. Bu duyguyu özlemişim. Arkadaşlar merhaba, yine İrem. İrem'i Kapadokya'dan tanıyorsunuzdur zaten, Kapadokya videosundan. İrem'in yarış öncesi ve yarış sonrası videosunu almak istiyoruz. Evet. Şu an before. Before'da durum ne? Before'da durum nabız yüksek. Evet. Ve Ne soğuk. kadar yüksek mesela? Valla nabzı ölçtürmüyorum, şarj bitiyor diye ama şu an hissiyatım 140'larda falan. Bir şey Daha da söyleyeyim. artar o. Nabız etkilememesi lazım ya şarjı. Etkiler. Hadi bakalım. Ölçüyor ya. Boş boşuna şey yapmıyorum. Hadi Yani bakalım. yol uzun 100 kilometre koşacağız. Ama şu manzaranın güzelliğine bak ya. Evet. Bu manzara koşturur. Otelden çıktığımda deli gibi bir rüzgar vardı ve üzerime bir şeyler giyme ihtiyacı duydum. Ama yarış başlarken tabii ki çok ısındık. Şimdiden terledim bile. Hemen çıkarmam lazım üzerindekini. 1. kilometredeyiz. Gün doğuyor. Şimdi İrem bana diyor ki bu çantada ne var? İrem şu çantayı bana bir gösterebilir misin? Bu çantayı... Çanta bu. Hörgüç misali. Doldurmuş, yazlık, kışlık her şeyi doldurmuş. Şimdi şöyle ki bu 66 kilometre. Bak bir de 100'e. Tamam 100 kilometre içerisinde ne var? Ha doğru, drop back. Bende drop back yok. Uludağ sabah bir uyandım. Dedim bu ne? Rüzgar, montu giydim, şimdi montu çıkardım tabi. Ama çanta içerisinde ne var onu konuşalım. Çantanın içerisinde yağmur yağarsa diye çok ince bir uzun alt. Sonra hava çok soğursa diye uzun kollu. Yarışa da onunla başladım zaten. Sonra büyük bayıra başlamadan önce, bu 1300 metrelik tek çıkışta başlamadan önce iç çamaşırımı ve üzerimdeki kıyafetleri baştan aşağı değiştireceğim. Yani çırılçıplak kalacağım. Dolayısıyla rüzgarlık falan hepsi ince malzemeler, ağır değil. Her ne kadar hörgüç kalabalık gözükse de ağır değil. Evet, şimdi ilk downhill'imiz başlıyor. Hadi uçalım bakalım. Çok soğuktu. Şimdi ağaçlar rüzgarı kesiyor. O yüzden üşümedim ama ilk başta ceketi çıkararak başladım. Sonra imkanı yoktu. Tekrar ceketi giydim. Yani koşmaktan yorulmayacağım ama soğuk yemekten yorulacağım gibi. O yüzden malzeme seçimi çok önemli. Ve şimdi downhill. Downhill'lerde de we fly. Repeat, you can see, 'cause you have closed your eyes. You say you listen, but you're missing what it's all about. Rise up now. If you never fall, you don't change at all. Biliyorsunuzdur belki, Finlandiya dümdüz bir ülke. Bizim orada dağ yok. Hatta Finlandiya'nın 100. yılında Norveç Finlandiya'ya bir dağ hediye edecek diye bir haber çıkmıştı. Yaşadığım yerde dağ olmadığı için, yükseklik olmadığı için yükseklik antrenmanı yapamıyorum. Dolayısıyla bu tarz şeylerde birazcık doğaçlama oluyor. Hold your life, keep passing by. Rise up now. If you never fall, you don't change at all. İşte biraz taban ağrım da başladı ama bence sorun olmayacak. Önemli olan zihin. Never stop, yeah. Acı yok, acı yok. Now if you break it, I can take it, I don't need a prize. Leave out the fact that I am up against 1,000 guys. My intuition efficient, 'cause I can't use my mind. Don't try to tell me how it's done, you haven't done your time. Buralar yine dikkatli olup, bak taşa takıldım yine, gördün mü? Buralar yine dikkatli olup batonlarla downhill bayır aşağı ineceğimiz yerler. O yüzden güvenli olalım. Baton kullanalım.
Batonsuz bu girişe girenleri. Dal çizdi, boynumu kesti. Be. Acıdı lan. Neyse. Önümüze bakalım. Buradan. Nereden? Evet. Vallahi teşekkür ederim ya. Evet. Çok teşekkürler. Bak az daha görüyor musun? Fotoğraf çekileceğiz diye yolu kaybediyorduk, görüyor musun? Ya işte bunlar hep şov. Evet, bunlara bakmak lazım, bak. İşaretler orada. Evet, XCP'ye 1 saat 15 dakikada geldim. Cut-off süresi, yani diskalifiye olma süresi 2,5 saatti. 1 saat önce geldim. Bu sefer fazla oyalanmayacağım CP'lerde geçen yarışlara göre. Her şey yolunda gidiyor. Biraz yüzümü çizdim. Ayağım dikildi. İkinci CP'ye doğru gidiyorum. Yalnız şöyle bir sorun çıktı. Gördüğünüz gibi saate yüklenen KML dosyasıyla, haritayla, rotayla, pardon GPX dosyasıyla işaretlerin olduğu biraz saptı. Orada biraz kafam karıştı. Sanırım sitede güncel 66K videosu yok. Pardon. Güncel rota yok. O yüzden belki rota güncellendi. Saate çok güvenmeyelim. Şu gördüğünüz işaretlere bakalım. Az önce yanımdan İrem geçti. İrem 100 kilometre koşacak ama şans çok önemli gerçekten. İrem'i arı sokmuş. Alerjisi de var. Şu an oksijen almakta zorlanıyor. Önceki CP'ye doğru yürüyor. Herhalde yardım alacak. Arama kurtarma ekipleri var burada. Dolayısıyla bu doğada her şey gelebilir başa. Yani yarışı bırakıyorsan eğer, bu senin iyi hazırlanmadığından değil. Arı sokabilir, ayı kovalayabilir. Her şey olabilir. İşte bu inişler biraz sert. Yani aslında benim batonla inmem gerekiyor ama bunları da kaydetmesem olmaz. Belki gelecek senelerde yarışlara katılacak arkadaşlar bunları görüp ona göre önlemini alır. Çünkü gerçekten buralarda batonsuz inmek zor. İnen arkadaşlar var, onlara büyük saygı gösteriyoruz. Önümüzdeki arkadaş gibi. Bakalım. Sakatlanmadan bitireceğiz bu yarışı ya. Ama nedir? Downhill'dir. Downhill'de de biz uçarız abicim. Hadi o zaman ya diyeceğim ama bak deminden beri taşlara takılıyorum. Bilmiyorum, uçmak biraz şu an sıkıntı olabilir. Hoppa. Bak. Kamil hocam uçuyor. Bak işte böyle profesyonel koşucu böyle. Anam. Yoksa ben de bir profesyonel olduğumdan ben de koşuyorum şu an. Çok eğlenceli. Şu an Kamil 30 koşuyor muhtemelen. En önde. Şu an profesyonel 30'cular gelecek. Onları izlemek çok keyifli olacak. Onlara da ulaşmak lazım tabi. Biz çok iddialı değiliz. Bizim tek iddiamız var: aşağı düşmeden bitirmek. I can take it, I don't need a prize. Leave out the fact that I am up against 1,000 guys. My intuition efficient, cause I can't use my mind. Don't try to tell me how it's done, you haven't done your time. Arkadaş bu nedir ya? İnsan inecek buradan ya. Cry out now. Have you given up? I will never stop, yeah. Rise up now. If you never Bak çok güzel uçacağımız bir downhill var. On downhills we fly. Let's fly. Harika bir şey bu ya. Uç kesin ya. Oba. rise up now. If you never fall. Akıyor. Akalım biz de.
Ah. Bence batonlara geçelim hocam, yoksa kısa yoldan aşağı uçacağız, diskalifiye olacağız. Hoppa. Çok ağır bir downhill'den sonra ne kadar sürede gelmişiz ikinci CP'ye? Bakalım. Yarışa başlayalı 2 saat 45 dakika olmuş. Merhaba canım. Neyse, evet, geçen seneki 66K hikayesi, buyurun. Geçen sene aynı bu şekilde çok güzel devam ettim. 52. CP'ye geldiğim zaman tolu, fırtına, yağmur hepsi birden bastırınca gördüğünüz bünye hipotermiye girdi ve yarışı orada bıraktı. Titrediniz, konuşamadınız, bir şeyler oldu galiba. Bir ara öbür tarafa gidiyorum diye hissettim kendimi ama gitmedim, kaldım. Arama kurtarma kurtardı. Arama kurtarma kurtardı ama çok geç kurtardı. Hadi canım. Yani ben geri döndüğümde oteller bölgesine saat gece 11'di. Hadi ya. Evet. Onun O için- zaman We can't get no satisfaction. Still clinging on, can't fight the action. Headline in every caption. We've gone insane with the main attraction. The only one who made me fly. 30. kilometre 5 saat. Yani bu da demek oluyor ki cut off time'ın 2,5 saat önündeyim. Burada fazla kalmayacağım. Geçen CP'de 20 dakika oyalandım. Temkinli gittim ama artık temkinli gitmeye gerek yok. Her şey yolunda. Hadi bakalım. Evet, şu an köyün içerisinden geçiyoruz. Az önce bir köylü arkadaşımız bize sopaları katlamamızı önerdi. Sanırım köpekler havlıyor. Ben bunu zaten antrenmanlarımda da çok yaşadım. Sopayı gören köpek saldırıyor. Bakalım. Buradaki köpekler inşallah çok sorun çıkarmaz. Katla devam et dedi de bayır da var bayağı. Neyse, bir katlayalım bakalım. Köpek dediğimiz arkadaşlarımız nerede? Hayvanlar. The only one who made me fly, the only one who left me high, high and dry. I can't stop the spinning wheels, never seem to be enough for me. We're forever, you and I together. Now I want more and I can't breathe. Keep on pouring until it 35. kilometre. Sert bir yokuş. Kaldı 7 kilometre. 7 kilometre sonra yarışın ikinci kısmı başlıyor. Çantam çok ağır oldu, sırtım acıdı. Birazcık esneme ihtiyacım var. Yarışı niye bıraktınız? Mide muhalefetinden. Ha, mide muhalefeti. Ne oldu sizce, sebebi ne? Vallahi tam olarak bilmiyorum da bir bakayım, şöyle bir şey yaparsam dönüşte bir kafam retrospektif. salim kafayla bir şey yaparsam Evet. üzerinden geçersem bulacağım bir şeyler. Evet. Biz de bu 42'ye ne kadar çok çektik ya. 42'ler gerçekten çok sıkıntılı oluyor çünkü çok sıcak geliyor. Günün en sıcak vakti. Şimdi en önemli CP'deyiz. Burada birazdan kıyafet değiştirme yapacağım ben 10 kilometre sonra. 10 mu? Yok değil. 12. 12 de. Soğuk başlayınca hemen değiştireceğim ben üzerine. Ha, anladım. Şeyden. Evet. Şu an 42. kilometredeyiz ve 1350 metrelik bir çıkış var. Şu an bir karar aşamasındayız. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Ya 42'den çıktık. Ve 600-700 metrede geldik. Ama başım dönüyor. Acaba, Oksijen almada sıkıntı var mı? ya zaten viral bir enfeksiyonu yeni atlattım. Ha. Covid değil ama zaten yetmiyor oksijen ama. Çıktıkça daha mı kötü olur? Dönsem mi? Vallahi geçen Karar seneden veremiyorum. hipotermi olanları duydum. Siz de duymuşsunuzdur. Evet evet. Biraz riskli olacak ama arama kurtarma ekipleri de çok yerinde. Telefonunuz eğer yanınızdaysa bir şans verebilirsiniz. Bana verebilirim ya da buradan hazır Anladım. çok tırmanmamışken döneyim ya da en iyisi. Tamam, o zaman bırakıyorsunuz. Tamam o zaman. aynen. Size Çok kolay tebrik gelsin. ederim sizi. Görüşmek üzere. Görüşürüz, sağ olun. Ultra Trail yarışlarının belli kuralları vardır. Bunlardır: doğaya saygı, yarışmacılara saygı, diğer yarışmacılara saygı, fair play ve her şeyden önce kendine saygı. Limitleri bazen zorlamamak gerekiyor. Bazen doğru kararı almak bazen çok zor oluyor insanlar için. Ama önemli olan kendine saygı duymak, vücuduna saygı duymak ve ne zaman bitireceğini bilmek. Bu kararı alabilmek. Vücudunu tanımak.
Hayat güzel. Risk almaya gerek yok. Bu yarışlar hayati tehlikesi olabilecek yarışlar. Evet. Bakalım biz ne olacağız. Devam. Gördüğümüz gibi şu an yarılamaya yakınız ya. Zirveyi yaralamaya yakınız. Bakalım. Şu an birazcık dinleneyim de. Hoppa. Aha da bu düştü bak. Oluyor böyle. Ama ben yapacağım ya, inanıyorum. Yapmamamız için bir sebep yok. Evet. Artık dediğim gibi baştan aşağı üzerimi komple değiştiriyorum. Böyle artık fresh bir başlangıç. Çünkü zorlamaya başladı. Bakalım nasıl olacak, etki edecek mi göreceğiz. Havada birazdan soğumaya başlayacak zaten. Evet. Şimdi üzerimi değiştirdim. Belki biraz erken değiştirdim. Kışlıklara erken geçtik ama yani yeni bir başlangıç yapmak istedim. Çünkü yukarı çıkarken biraz zorlanıyordum. Çoraplarımı değiştirdim, iç çamaşırımı değiştirdim. Üzerimi değiştirdim. İşe yaradığını düşünüyorum. Ama umarım aşırı terlemem çünkü aynı zamanda sıcak. Yağmur yağsa diye yağmurluk da giydim. Çünkü bir daha çantamı açmak istemiyorum. Evet. Yine arkadaşlarla beraberiz. Onlar olmadan gerçekten çok zor olurdu. Çünkü ben üzerimi değiştirirken onların arkasında kaldım. Yalnız kalmak iyi bir şey değil. Ve yalnız kalınca gerçekten her ne kadar cut off time'dan ileride olsan da yine de böyle yetiştiremeyeceksin diye düşünüyorsun yani. Ya da bırakacakmışsın gibi düşünüyorsun. Konuşurken zaman hızlıca geçiyor. Biz çok şanslı hissediyoruz. Vallahi. Yol boyunca soğuk su diye ağladık durduk. Dedik ki soğuk su bulsak bitireceğiz. Çay kurabiye bile var. Vallahi. Bu ara CP. Ara CP gerçekten çok gerekli bir CP. Ne kadar soğuk olacak? Soğuk olacak dediler, bak kışlıkları giydim ya, hiçbir şey yok. Bir 2-3 kilometre sonra ağaçlık alan bitip kellik başladığı zaman orada hani bu şemsiye açılmayacak, çadır açılmayacak mesafelerde rüzgar var. İyi. Yani bir 2 kilometre sonra hava bayağı hissettirecek yani. Hadi bakalım. Yukarıdaki ekipler açamamışlar. Uçmuş. Wow! Güneşin Fantastik. altında bekliyorlar. Hadi bakalım. Benim sırtımdaki yük azalsın bari ya. Sırtımda hani dediler ki geçen sene hipotermiye girdi insanlar dediler. Geçen sene yağış da vardı. Ama çantayı doldurdum ben öyle deyince. Şu an sırtım ağrıyor. Çanta çok ağırlaştı. Biraz haklılar. Bir 2-2,5 Evet. kilometre. 2,5. Arkadaş ne öldük ya. Bu nedir ya? Ben Kapadokya'da 120 kilometre bu kadar yorulmadım ya. Vallahi ben Kapadokya'nın 63'ünde hiç yorulmadım. Biliyorum ben. Bu nedir ya? Mahvetmiyor. Diyorum ki Şimdi koşalım da. bir çılgınlık mı yapsak ya? Şöyle bir çılgınlık yapsak, bir test mi etsek kendimiz? Ne dersiniz? Bak şöyle bir düzlük var. Bir dakika dur. Aynı anda başlayacağız. Ben şu an hazır değilim. Tabii herkes hazırlansın bakalım. Farkındaysanız yol düzleşince hiç durmadık. Evet. Evet deminden beri biz dur kalk yapıyoruz otobüs gibi. Şimdi hiç durmadık. Ama şu manzaranın da güzelliğine bak ya. Evet şu an bir challenge yapıyoruz arkadaşlar. Challenge'ımız koşmak. Haydi bakalım. Bam 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 haydi. Bakalım nereye kadar. Zıpla. Zıpla. Zıplamayan hangi takımda olsun? Bilmiyorum, fark etmez. Çık bitmiyor. Çık bitmiyor. ...1300 metreyi tamamladık. İnanılmaz ama tamamladık, artık buradan sonrası kolay. Evet saatleri alalım hocam. Saat kaç? Oo patates. Evet, patates var. Peynirimiz şey. Bizden sonra kaç kişi var biliyor musunuz? O bilgi geliyor mu size? Biz hani sonuçta biz miyiz diye düşünüyoruz. Siz sonuncusunuz. 20 kişi falan. Ama arkadan 4 kişi geliyoruz. Yani bizim için önemli olan bitirmek. Ha. Güzel. O zaman tamam. Biz zaten üçümüz aynı anda gireceğiz finişe. Bir tane de patates var abi. Çadır oradan kapat. Sizin boş yeriniz var. Var. Siz dolduruyor musunuz? Evet. Burası bir servis ya. Allah razı olsun. Hayır, anda. Anda. Şunu Arama koyalım. İkisini de söyle. Tamam. Ne kadar iyi insanlarsınız ya. Teşekkürler. İnanın var ya, insan çok şükrediyor. Son açılacak. Şu an kaçıncı? 55.
kilometre yükseklik olarak 55. kilometre yükseklik olarak 2177 diyor. Bayağı şu an nefes almakta çok zorlanıyorum. Burnumdan nefes alacağım. Burnum tıkalı. O yüzden böyle kalp atışını birazcık yavaşlatarak çıkacağız. Rise up now. If you never fall, you don't change at all. Cry out now. Have you given up? I will never stop. Yeah, I'll try to help you. İyiyiz ya. Doğru gidiyor. İyiyiz. Enerjimiz var. Genciz. 56. kilometreye giriyoruz şaka maka. Geriye 10 kilometre kalıyor. Ay. Ay şöyle bir yine dinlenme molası. Bir masaj olsa ne güzel olur şu an. Canım bir de sauna çekti ya. Ay. Vallahi bilmiyorum, otele gidelim de. Bir Dilara'ya sarılayım. Ay. Diyeyim ki Dilara'ya, bugün de ölmedim Dilara. Ay. Bugün de ölmedim. Take it, I don't need a prize. Leave out the fact that I am up against 1,000 guys. My intuition efficient, cause I can use my mind. Don't try to tell me how it's done, you haven't done your time. Rise up now. If you never fall, you don't change at all. Cry out now. Have you given up? I will never stop, yeah. Baksana. Tenere'ye gideceğiz ya. Bu mu lan son yokuş? Hep kandırıyorlar bizi hep. Hep. Hala tırmanıyoruz. Yarış bitti neredeyse. Hala tırmanıyoruz. Bu nedir ya? Şuraya geçince bitecek diyorlar. Hep öyle. Sen çok güzel bir şey demiştin. Ne demiştin? Bir sonraki yokuşa kadar en sonki yokuş bu. Evet, bir sonraki yokuşa kadarki son yokuş. Abi sağ salim gidelim de. Deminden beri yani aşağısı uçurum olsa korkardım ha. Şu an bayağı bir sallanıyorum. Hem rüzgar hem oksijen, kafa gitti yani. I can't stop the spinning wheels. Never seems to be enough for me. We're forever, you and I together. Now I want more and I can't breathe. Keep on pouring until it bleeds. We're forever, you and I together. Şu an 15 saat oldu ve artık geliyoruz. Karin'in otelin önündeyiz. Hayati tehlikesi yüksek yollardan geçtik. Mesafe 66 kilometre ama o kilometreye inanma. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. İnanılmazdı. Çok güzel. Bravo aşkım. Sonunda başardın. Helal. Bravo Çağatay. Harikasın. Kapadokya'dan daha zordu. Kesinlikle. Herhalde. Anam kesinlikle. madalyam. Herhalde. Sonuna kadar hak ettik bunu, sonuna kadar. Sonuna kadar ekleyeceğiz. Yani.